Rick Sanchez'ın eline Omnitrix'i verirsen mesele artık süper güç falan olmaz. Mesele evrenin bunu kaldıramayacağıdır. Ve kötü haber şu, büyük ihtimalle kaldıramaz. Oh, what time? Oh, if only I had a watch. Oh, look, I do. It's hero time. Oh, wow. That was pretty convenient. Biliyorum bu video çok çılgınca olacak ama çılgınca olması bu konuyu konuşamayacağımız anlamına gelmiyor. Şimdi her şeyin kafanızda daha da netleşmesi için iki çizgi dizinin de biraz felsefesine değineceğiz. Rick and Morty evreninde düzen kavramı zaten en baştan problemli, hatta ironik bir kavramdır. Çünkü bu evren klasik bilim kurgu anlatılarından alışık olduğumuz tutarlı fizik kuralları, net ahlaki çizgiler ve doğru yol fikri üzerine inşa edilmez. Aksine mantığın sürekli büküldüğü, nedenselliğin sık sık anlamsızlaştığı, ahlakın bağlama göre silinip yeniden yazıldığı ve zekanın neredeyse her şeyin üstünde konumlandığı bir yapı söz konusudur. Evrenler arası yolculuk, klonlanma, zaman kırılmaları, alternatif gerçekliklerin çöküşü ya da kozmik felaketler bu dünyada olağanüstü olaylar değil, gündelik hayatın sıradan parçaları gibidir. Dolayısıyla böyle bir evrende denge, istikrar ya da sürdürülebilir düzen dediğimiz kavramlar kalıcı gerçeklikler değil, sadece geçici ve kırılgan illüzyonlar haline gelir. Tabii Rick Sanchez gibi bir karakter söz konusu olduğunda bu kırılganlık daha da belirginleşir. Rick için evrenin kuralları, toplumun değer yargıları ya da doğru yanlış ayrımı neredeyse alay edilecek bir kavramdır. Onun hayata bakışı son derece nettir ve pragmatiktir. Yani onun için eğer bir şey yapabiliyorsan onu yapmamak için ortada bir sebep yoktur. Sonuçları düşünmek, etik boyutları tartmak ya da başkalarının zarar görüp göremeyeceğini hesaba katmak Rick'e göre ikincil, hatta gereksiz detaylardır. Bu tür kaygılar genellikle başkalarına bırakılması gereken yüklerdir. Rick'in dünyasında zeka, sorumluluk doğurmaz. Tam tersine sorumluluktan kaçmanın, onu aşmanın ve anlamsızlaştırmanın bir aracına dönüşür. Şimdi böyle bir zihniyete sahip karakterin yaşadığı evrene Omnitrix gibi bir gücün girdiğini hayal edelim. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir kol saati gibi görünen, ancak içinde binlerce farklı canlının DNA'sını barındıran, sahibine olağanüstü dönüşüm yetenekleri sunan ve temelde güçle sorumluluk dengesi üzerine kurulmuş bir teknoloji. Omnitrix, Ben 10 evreninde yalnızca güçlü bir araç ya da silah değildir. Aynı zamanda kullanıcıyı sürekli sınayan ahlaki bir testtir. Kullanıcısına inanılmaz bir potansiyel sunar. Fakat bu potansiyelin mutlak ve sınırsız olmaması için bilinçli olarak tasarlanmış kısıtlamalar içerir. Omnitrix'in temel felsefesi oldukça nettir. Güç tek başına bir anlam ifade etmez. Asıl belirleyici olan bu gücü kullanan kişinin niyeti, öz denetimi ve kendini ne ölçüde frenleyebildiğidir. Bu nedenle güvenlik protokolleri vardır, kilitli formlar vardır ve en önemlisi bu gücün bilinçsizce ya da duygusal patlamalarla kullanmasını engellemeye yönelik mekanizmalar bulunur. Asimov'un bu cihazı yaratırken amacı barıştı. Fakat Asimov'un bu sistemi tasarlarkenki temel kaygısı gücün tek bir varlığın elinde mutlak hale gelmesini önlemek ve gücün doğurabileceği yıkımı minimize etmektir. Ancak Rick Sanchez tam olarak bu yaklaşımın karşısında duran bir karakterdir. Rick için sınır korunması gereken bir çizgi değildir. Aşılması gereken bir problemdir. Güvenlik önlemi saygı duyulacak bir önlem değil, ortadan kaldırılması gereken bir engeldir. Denge kavramı ise Rick'in gözünde çoğu zaman sıkıcı, verimsiz ve yaratıcılığı körelten bir durumdur. Rick'in zihni çoğu zaman bunu yapmalı mıyım ya da yapmam doğru mu sorularını sormaz. Onun yerine sürekli olarak bunu ne kadar ileri götürebilirim sorusuna odaklanır. İşte bu noktada şunu fark ederiz. Omnitrix'in Rick and Morty evrenine girmesi sadece yeni bir güç kaynağının ortaya çıkması anlamına gelmez. Bu durum aynı zamanda iki tamamen zıt felsefenin doğrudan çarpışması demektir. İşte burada iki dizi arasında bir çatışma meydana geliyor. Bir tarafta gücü kontrollü, sınırlı ve sorumluluk bilinciyle kullanmayı savunan bir sistem vardır. Diğer tarafta ise kontrol fikrinin kendisiyle alay eden, sınırları küçümseyen ve sonuçları önemsizleştiren bir zihin bulunur. Bu iki yaklaşımın yan yana var olması bile zorken birleşmesi kaçınılmaz olarak kaosa yol açar. Bu fikrin yalnızca teorik bir düşünce olmadığını da biliyoruz. Çünkü yabancı bir YouTuber bu çatışmayı ele alan bir parodi üretmiştir. O parodide Rick Omnitrix'i gördüğü anda durup düşünmez. Buna gerçekten ihtiyacım var mı diye sormaz. Bu gücün sonuçları ne olabilir diye sorgulamaz. Tam tersine saati anında alır, kurcalar, sistemini çözer ve alaycı bir tavırla kullanmaya başlar. Bu
Bu sahne Rick'in karakterini son derece isabetli bir şekilde yansıtır. Çünkü Rick için Omnitrix kutsal bir emanet, korunması gereken bir denge aracı ya da ağır bir sorumluluk değildir. Sadece yeni bir deney alanı, yeni bir oyuncaktır. Parodide Rick'in Omnitrix'i olduğu gibi kullanmakla yetinmemesi özellikle dikkat çekicidir. Bu durum Rick'in zihninin nasıl çalıştığını çok net bir biçimde gösterir. Rick çoğu zaman mevcut bir sistemi olduğu gibi kabul etmez. O sistemi mutlaka değiştirir, geliştirir, bozar ya da tamamen kendi ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirir. Omnitrix'i kendi zekasıyla birleştirerek bambaşka bir şeye dönüştürür. Bu noktada Omnitrix artık sıradan bir dönüşüm saati olmaktan çıkar ve Rick'in kaotik zihniyle bütünleşmiş, öngörülmez bir güç kaynağına dönüşür. Burada biraz durup daha derin düşünmek gerekir. Çünkü felsefi açıdan son derece kritik bir soru ortaya çıkar. Bir gücü kullanabilecek kapasiteye sahip olmak, o gücü kullanmanın doğru olduğu anlamına gelir mi? Yoksa asıl olgunluk bazı güçlerden bilinçli olarak uzak durabilmek midir? Rick bu soruya neredeyse her zaman ilk cevabı verir. Çünkü Rick için bilgi ve güç biriktirmek hayatın merkezindedir. Ancak Omnitrix gibi bir gücün Rick'in eline geçmesi, evrenin dengesini sadece fiziksel düzeyde değil, kavramsal ve ahlaki düzeyde de bozar. Rick and Morty evreninde düzen zaten son derece kırılgandır. Omnitrix'in varlığı bu kırılganlığı daha da arttırır. Rick yaptığı her deneyde nasıl olsa başka bir evrende telafisi vardır mantığıyla hareket eder. Bu bakış açısı tek bir evrenin, hatta tek bir hayatın değerini neredeyse sıfıra indirir. Çoklu evren fikri Rick'in elinde ahlaki bir kaçış kapısına dönüşür ve hatayı önemsizleştirir. You didn't tell me he was a kid! Don't give me the moral high ground speech, Morty. Different variations of this kid exist in at least 4 other realities. I promise this one won't be missed. Olası senaryolardan birinde Rick, Omnitrix'i tamamen hackler, zaman sınırlarını kaldırır, güvenlik protokollerini siler ve her uzaylı formunu kendi zekasıyla birleştirerek neredeyse durdurulmaz bir varlığa dönüşür. Bu noktada Galaktik Konsey gibi yapılar, Rick'i sıradan bir tehdit olarak değil, evrenin matematiğini bozan bir hata olarak görmeye başlar. Çünkü Rick artık sadece güçlü değildir, aynı zamanda kontrol edilmez ve öngörülmezdir. Başka bir ihtimalde Evil Morty gibi karakterler devreye girer. Evil Morty, Rick'in en büyük zayıflığını çok iyi bilir. Rick her zaman kontrolün kendisinde olduğunu sanır. Oysa bu kontrol duygusu Rick'in en büyük yanılgısıdır. Omnitrix gibi yarı bilinçli ve son derece karmaşık bir teknoloji Rick'in zihnini bile zorlayabilir. Bu durum Rick'i belki de ilk kez gerçekten tehdit altında hissettirebilir. Daha karanlık bir senaryodaysa Rick Omnitrix'i kullanırken o kadar ileri gider ki çoklu evrenler arasında geri dönülmez kopmalar yaşanır. Bazı evrenler tamamen silinir. Bazıları ise geri döndürülmez şekilde bozulur. Rick bunu bile soğukkanlı bir şekilde istatiksel bir kayıp olarak değerlendirir. Çünkü burada Rick için bireysel evrenlerin ve hayatların değeri yoktur. Önemli olan yalnızca büyük resimdir. Bu bakış açısı onu aynı anda hem inanılmaz derecede güçlü hem de inanılmaz derecede tehlikeli yapar. Rick and Morty evreninde temel mesajlardan biri, evren anlamsız olsa bile yapılan seçimlerin mutlaka sonuçları olduğudur. Omnitrix bu mesajı daha da görünür kılar. Çünkü Rick ne kadar nihilist olursa olsun, Omnitrix gibi bir gücü elinde tutmak Rick'i bile rahatsız edecek bir noktaya sürükleyebilir. Parodide Rick'in sonunda Omnitrix'i geri vermesi bu nedenle son derece anlamlıdır. Bu bir ahlaki aydınlanma anı değildir. Rick birden doğru olanı yapmalıyım dediği için geri adım atmaz. Kontrolü tamamen kaybetme ihtimalini fark ettiği için geri çekilir. Bu da Rick'in karakterine son derece uygundur. Rick'in dünyasında iyilik ya da kötülük yoktur. Sadece kontrol vardır. Belki de en korkutucu ihtimal şudur: Omnitrix Rick'in elindeyken evrenin tamamen yok olmaması. Rick'in merhametinden değil, Rick'in sıkılmasından ya da ilgisini kaybetmesinden kaynaklanır. Bir evrenin kaderinin her şeyi oyun gibi gören birinin ruh haline bağlı olması düşünebilecek en güvensiz senaryolardan biridir. Rick and Morty evreninde Omnitrix olsaydı evren büyük ihtimalle anında yok olmazdı. Ancak sürekli bir uçurumun kenarında yaşardı. Her an her şeyin sona erebileceği kırılgan bir denge söz konusu olurdu. Ve belki de böyle bir senaryonun asıl mesajı şudur: bazı güçler kötü oldukları için değil, yanlış ellerde oldukları için tehlikelidir. Rick Sanchez gibi biri söz konusu olduğundaysa yanlış el kavramı çoğu zaman kaçınılmaz bir gerçekliğe dönüşür. Buraya kadar izlediysen senden bir ricam var: beğenip abone olman.